Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte görmüş olduğunuz ünlü markaya ait olan bu çanta modelini çalışacağız arkadaşlar. Dilerseniz kol çantası, dilerseniz plaj çantası olarak kullanabilirsiniz. Çantamızda herhangi bir astarlama işlemi yapmadım. Kendi orijinalinde de arkadaşlar astarlama yapılmamıştı. Çantamızı örmek için bu şekilde çile halinde satılan ipliklerden kullandım. Bunları herhangi bir yumuşatma işlemi yapmadan direkt arkadaşlar sararak kullanıyorum. Şöyle kalınlığını da göstermek istiyorum size. Yaklaşık olarak orta kalınlığa sahip bir kağıt iplik. Tığ olarak ipliğime uygun olduğunu düşündüğüm için 3,5 milim yün tığ kullandım. Çantamızın ebatlarına gelelim. Çantamızın bitmiş halinin eni 40 santim. Boy uzunluğu da tabanda dahil olmak üzere arkadaşlar 41 santim. Çantamızı oldukça kolay bir anlatımla anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarım da rahatlıkla yapabilirler. Çantamız 3 parçadan oluşuyor. Bir tane ana parçamız, 2 tane de kenar parçalarımızdan oluşuyor. Daha sonra ana parçamızı ördükten sonra yan parçalarımızı örüyoruz ve birleştirmesini tamamlıyoruz. Daha sonra da arkadaşlar çantamızın sap kısımlarını örüyoruz ve dikiyoruz. Çanta yapımına detaylı bir şekilde geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Böylece videoları ve tarifleri kaçırmamış olursunuz. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Çantamızı örmek için zincir çekerek başlayacağız. Zincir sayımız 3'ün katı artı 1 zincir ekleyerek devam edeceğiz. Yani sizler benim verdiğim ölçüden daha büyük veya daha küçük ölçülerde çanta yapmak isterseniz arkadaşlar 3'ün katı artı 1 sayısına dikkat ederek başlamanız yeterli olacaktır. Öncelikle kilit işlemi yaparak başlıyorum. Burada yaptığım kilit işlemini arkadaşlar zincirden saymıyorum. Ve daha sonra zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 3'ün katı artı 1 olacak şekilde zincirimi tamamladım. Toplamda arkadaşlar 55 adet zincir çektim. Şimdi ilk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimden itibaren bakın battım. Arkadan tığımdan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte ördüm. Yani sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar her bir zincirin ortasına batarak sık iğne yapıyorum. Bakın battım, arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak örmeye devam edeceğim. Toplamda arkadaşlar 54 adet sık iğne elde edeceğiz. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaparak örmeye devam ettim arkadaşlar. Son sık iğnedeyim. 54. sık iğnemi de yapıyorum. Ve böylelikle sık iğne sıramı da tamamladım. Hemen burada da bir ölçü vermek istiyorum. Şöyle bakalım. Burada da arkadaşlar sık iğne sıramdan sonra örgümün ölçüsü 34 santime denk geldi. Şimdi devam ediyorum. Bir üst sıraya geçerken arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve tam bakın şu noktaya, tam dibine batarak yine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa, yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne de buraya yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bakın her bir ilmeğe, her bir sık iğnenin tepesine, ilmeğe bir tane yine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemimi devam ettireceğim. Sıra sonunda yine 54 adet sık iğne sayımı koruyacağım. Sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın son sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. 53. sık iğnem ve 54. sık iğnem. Sık iğne sıramda ikinci sırayı da tamamladım. Bu noktada yine bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum arkadaşlar. Bakın tam şu noktaya, tam dibine batıyorum ve yine sık iğne yapıyorum. Üçüncü sık iğne sırama başladım. Bakın her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak yine sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Bu sırada da 54 sık iğnemi tamamlıyorum. Tamamlayınca bir tane zincir çekiyorum. Yine örgümü çeviriyorum.
tam dibine sık iğne yaparak yine bu sıramı da başlatıyorum. Birbiri ardına arkadaşlar bu işlemleri devam ediyoruz. Sıra başlarına başlarken bir zincirle başlıyoruz. Örgümüzü çevirip sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Her bir sırada 54 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 40 sıra sık iğne öreceğiz. 40 sıra sık iğnemizi tamamlayalım. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, sık iğne sıralarımı tamamladım. 40 sıra sık iğne öreceğiz demiştik ama ben 45 sıraya kadar çıkardım. Birazcık boynum kısa olduğunu düşündüğüm için 5 sıra daha arttırdım arkadaşlar. Hemen burada bir ölçü vereceğim. Siz de bu ölçüye dikkat ederek sık iğne sıralarınızı belirleyebilirsiniz. Bakın bu noktada ölçüm ortalama olarak 28 santim. 28 santime ben de 45 sıra sık iğne sırasına denk geldi arkadaşlar. Siz de 28 sıraya kadar benim verdiğim ölçülerde yapmak isterseniz kaç sıra sık iğne oluyorsa o şekilde sık iğnelerinize devam edebilirsiniz. Hemen enine de bakalım. Eni de arkadaşlar yaklaşık olarak 33 santim. Şimdi trabzan gruplarımızı örmeye başlayacağız. Bu noktada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve tam bakın dibindeki noktaya, şuraya batıyorum. Arkadan bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çıkartarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum ve aynı noktaya tekrar batıp arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Yine bakın tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çıkartarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın başlangıçtaki zincirimle birlikte arkadaşlar 1, 2, 3 tane ikili trabzan elde etmiş olduk. Zinciri de ikili trabzandan sayıyoruz. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Alttan boş ilmekleri sayıyorum. 1, 2 ilmek atladım. 3. ilmeğe batıyorum. Yine arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çıkardım. Tekrar üzerine aldım. Tekrar bakın aynı noktaya batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine ilmek aldım. Aynı noktaya tekrar battım. Ve bir ikili trabzan daha. Bakın arkadaşlar 3 tane ikili trabzan yaptık. Devam ediyorum. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Alttan sayıyorum. 1, 2. 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğe ikili trabzanımı yapmaya başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Aynı noktaya batarak. İkinci ikili trabzanım. Üzerine aldım. Aynı noktaya battım. Ve 3. ikili trabzanım. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bakın sayıyorum alttan 1, 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğe batarak ikili trabzan gruplarımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim. Bakın alttan 2 tane ilmek atlayıp 3. ilmeğe 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonunda bitişe kadar devam edelim. Bitişi birlikte yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. En son üçlü grubumu şurada yaptım. Bakın burada 1-2 tane ilmek kalıyor. Burada şöyle yapıyoruz. Tığımızın üzerine bir tane ilmek alıyoruz. Burada arkadaşlar son bir tane boşluk bırakıp bakın buraya son ilmeğe şöyle bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın son üçlü grubumu yaptım. Daha sonra burada bir boşluk bıraktım ve bu noktaya bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bir üst sırayı nasıl yapacağız? 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıp bakın şimdi bu boşluğa batacağım. Bakın şuradaki ara boşluğa batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ikili trabzan yapıyorum. Hemen bir tane daha üzerine aldım. Tekrar bu boşluğa battım ve bir ikili trabzan daha. Bakın baştaki 3 zincirimle birlikte 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Tığımın üzerine tekrar ilmek alıyorum. Nereye batacağım arkadaşlar? Bakın boşluğa. Boşluğa batıyorum ve ikili trabzanımı yapmaya başlıyorum. Üzerine aldım.
Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğa tekrar battım. Üçüncü ikili trabzanım. Çünkü arkadaşlar üçlü grup yapıyorum. 3 tane ikili trabzanıma ihtiyacım var. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım ve bir sonraki boşluğa battım. Yine üçlü grubumu yapmaya başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar, bakın şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar buradaki her bir boşluğa üçlü gruplarımı yaparak devam ediyorum. Sıra sonunu nasıl yapacağız? Tekrar orada size göstereyim. Sıramın sonuna doğru geldim. Şimdi bu sıra sonlarında hep aynı işlemi yapacağız dedik. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada başta yaptığım 3 zincir çektiğim kısmı hatırlayalım. Bunun böyle tam arkadaşlar tepe noktasına batıyorum ve bu noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bitişleri bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane ikili trabzan yaparak bitiriyorum. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Üzerine alıyorum. Bakın şuradaki boşluğa batıyorum yine. Bu noktaya baştaki zincirimi de ikili trabzandan sayacağım için arkadaşlar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ne oldu bakın? 1, 2, 3. Üçlü grubumu başlatmış oldum. Devam ediyorum. Bakın tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğa yine üçlü grubumu yapmaya başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum yani. 2 ve 3. Bakın arkadaşlar bu şekilde her bir boşluğa, yani üçlü grupların arasındaki boşluğa üçlü gruplar yaparak devam ediyorum. En son bakın buraya üçlü grubumu yapıyorum. Daha sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Tığımın üzerine bir tane ilmek alıp burada başlangıçta yaptığım 3 zincir yaptığım kısmın tepe noktasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 3 tane zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Tekrar başlıyorum. Bu şekilde birbiri ardına arkadaşlar üçlü gruplarımızı yaparak devam edeceğiz. Şimdi bu noktada kaç tane üçlü grubumuz var? Gelin birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakın 18 adet üçlü grubumuz var. En sonda da bir tane ikili trabzan. Yukarıda da aynı arkadaşlar. Bakın başta bir tane ikili trabzanımız kalıyor burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tüm sıralarda arkadaşlar 18 tane üçlü grubumuz olacak. Ve en sonda arkadaşlar bir tane ikili trabzanımız olacak. Bakın bu ikili trabzanımız buraya denk geldi. Bir üst sırada da başa denk geldi. Yani bir sona denk geliyor, bir başa denk geliyor arkadaşlar örgümüzde. Bu şekilde üçlü gruplarımızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, üçlü gruplu trabzanlarımızı bitirdik. Bakalım kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 sıra üçlü gruplarımı tamamladım arkadaşlar. Buradaki ölçüyü de hemen size vermek istiyorum. Şöyle. Bakın üçlü gruplarımızın ölçüsü burada 27 santim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şimdi burada arkadaşlar bitişi, bakın en son ikili trabzan yaptık bu noktaya. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle sıkılıyorum. Ve burada ipliğimi kesiyorum. Bu ipliği daha sonra içerisinden gizleyeceğim. Bu bizim çantamızın ön veya arka tarafından bir tanesi arkadaşlar. Bakın şöyle çantamızı şu şekilde tutuyoruz. Şimdi bakın diğer kısmı yok. Buraya ön dersek arka kısmı yok. Şimdi arka kısmındaki üçlü grupları yapacağız. Nasıl yapacağız? Böyle çantamızı bu şekilde katlıyoruz. Bakın ilk yaptığımız trabzanlar ön tarafa bakacak şekilde ve son bitirdiğimiz trabzanlar da ön tarafa bakacak şekilde. Bu şekilde katladık. Çantamızı çeviriyoruz böyle. Bakın. Bu şekilde çevirdim. Şimdi ipliğimi alıyorum. Parmağıma sardım.
Bir tane kilit işlemi yapıyorum. Şöyle kilit işlemi yaptım. Sonra bakın bu noktaya batıyorum. Ve öncelikle ipliğimi buraya sabitliyorum. Şöyle sabitledim. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve yine aynı noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini ve diğer ikisini birlikte yaparak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum yine. Tığımdan ilmeğimi çıkardım. Tığımın üzerine 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte yaptım. Bakın baştaki 3 tane zincirimle birlikte arkadaşlar 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Devam ediyorum. Şimdi bu iplikleri de arkadan gizleyeceğim. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Alttan sayıyorum. 1, 2 ilmek saydım. 3. ilmeğimdeki boşluğa battım arkadaşlar. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çıkartarak ikili trabzan yaptım. Şimdi bu noktada da 3 tane ikili trabzanımız olacak. İlkini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. İkili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. İkinci ikili trabzanım ve aynı noktaya tekrar batıyorum. Üçüncü ikili trabzanım. Bakın arkadaşlar, yine üçlü gruplarımı bu kısımda da yapmaya başladım. Sıra sonuna kadar üçlü gruplarımı yapmaya devam edeceğim. 2 ilmek atlıyoruz. Üçüncü ilmeğimize üçlü gruplarımızı yaparak birbiri ardına gelecek şekilde yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın üçlü gruplarımı sıra sonuna kadar devam ettirdim. Şu anda 18 tane üçlü grubum oldu. Son kısımda arkadaşlar son kısma ikili trabzan yapacağız. Bakın bir tane ilmek atladım. Burada bir tane boşluğum kalıyor. Bir tane boşluk atladım. İkinci boşluğuma ikili trabzan yapıyorum. Hatırlayalım. Diğer kısımda da aynısını yapmıştık arkadaşlar. İlk başlangıçta başlıyoruz üçlü gruplarımızı yapmaya. Daha sonra arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda bir boşluğumuz kalıyor. Bir boşluğu atlayıp ikinci boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve bakın buradaki boşluğa batıyorum artık. Bundan sonraki sıralarım boşluklara batarak devam edecek. Hemen burada bakın ikili trabzanla üçlü gruplarımın arasındaki boşluğa batıyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Lakin baştaki zinciri de ikili trabzandan sayacağım için arkadaşlar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın ikincisini de yaptım. Şöyle bakalım. Baştaki zincirle birlikte 1, 2, 3 tane ikili trabzan elde etmiş olduk. Devam ediyoruz. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım arkadaşlar. Üçlü grubumun arasına batacağım. Bakın dikkat. Buraya batıyorum. Ve üçlü grubumu yapmaya başlıyorum. Bakın bir ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Ve üçüncü ikili trabzanım. Tığımın üzerine aldım. Tekrardan boşluğa batıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar üçlü grupların arasındaki boşluklara batarak yine üçlü gruplarımı yapmaya başlıyorum. Yapacağım şey oldukça basit. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda zincir yok arkadaşlar. Dikkat, direkt ilmeğimizi tığımın üzerine ilmeğimizi alıp devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundaki bitişi birlikte yapalım. Evet, sıra sonuna doğru geldim. Bakın arkadaşlar, buraya kadar 18 tane üçlü grubumu tamamladım. Şimdi bu noktada ne yapıyoruz? Bakın son bitişlerde her zaman bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve başlangıçtaki bakın 3 tane zincir çektiğim kısmın tepe noktasını buluyorum. Tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çıkartarak ikili trabzan yaptım. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. 1,
2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Evet, 3. sırayı yapacağız. Başlangıçlarımız arkadaşlar bakın 3 zincirle başlıyoruz. Örgümü çevirdim. Tığımın üzerine aldım. Bu sefer ne yapıyoruz? Boşluklara batıyoruz arkadaşlar. Boşluğa battım ve ikili trabzan yapmaya başladım. Üzerine bir tane daha aldım. Hemen bir diğer ikili trabzanı da yapıyorum. Bakın baştaki 3 tane zincirimle birlikte 1, 2, 3 tane ikili trabzan elde etmiş olduk. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve bakın üçlü grupların boşluklarına batıyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yani üçlü grubumu yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Üçlü gruplarımı yapmaya 18 tane üçlü grup elde edeceğim. Sıra sonuna geldiğim zaman arkadaşlar bakın en son kısımda bir tane ikili trabzan yapacağım. Buna dikkat edelim. Ve bu ikili trabzanlarımız bakın ilk sırada sonda oldu. İkinci sırada başa denk geldi. Böyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar. Böyle tuttuğumuz zaman bir başta bir sonda ikili trabzanlar gözükecek. Ama her zaman sıranın sonunda arkadaşlar tek bir ikili trabzanlarımızı yapmış olacağız. Yaptığımız işlem aynı buradaki işlemleri tekrarlayacağız. Toplamda 18 sıra üçlü gruplarımızı tamamlayacağız. Santim ölçüsü de arkadaşlar burada 27 santim yapmıştık. Aynen burada da 27 santime ulaşmış olacağız. 18 sıra bu şekilde üçlü gruplarımızı tamamlayalım. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar bakın bu parçada da 18 sıra üçlü gruplarımızı tamamladım. Şöyle büyük bir parça elde ettim. Bakın. Bu parçanın tamamen uzunluğunu da size vermek istiyorum. Toplamda arkadaşlar bütün parçanın uzunluğu 81 santim. Şimdi büyük parçamızı bu şekilde bitirdik. Bakın şimdi bu parçamızın etrafını sık iğnelerle çevreleyeceğiz. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Bakın tam köşe noktasından başlangıcı yapıyorum. Köşe noktasına arkadaşlar bu noktaya 3 sık iğne birden yaparak başlıyorum. Bakın ilk sık iğnemi yaptım. 1, 2 ve 3. Köşe noktalarında arkadaşlar 3 tane sık iğne yapacağız. Şimdi bakın ikili trabzanın olduğu kısma geldim. Buradaki boşluğa batıyorum. 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Yine bakın trabzanlı olan boşluğa geldim. Hemen bu boşluğa batıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan devam ediyorum. Bakın tekrardan boşluğa geldim. Bu şekilde trabzanlı boşluklara batarak 2'şer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sık iğne sıralarına gelene kadar boşluklara 2'şer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bakın arkadaşlar sık iğne sıralarıma başlangıcına gelene kadar sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi bakın ilk sık iğne sıramın başlangıcındayım. Buraya batıyorum ve bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Daha sonra bakın ikinci sık iğne sıram başı geldi. Buraya da batıyorum. Bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Zaten bu nokta kendisini belli ediyor. Şöyle göstereyim. Parçam çok uzun olduğu için kadrajda göstermem zor olabiliyor. Bakın arkadaşlar zaten sıranın başları belli ediyor kendilerini. Her sık iğne sırasının başına şöyle birer tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Bakın şimdi mesela buraya batacağım. Hemen yanındaki boşluğa. Bakın. Boşluklar zaten kendini belli ediyor. Bakın burası. Böyle her bir sık iğne sırasının başındaki boşluğa batarak arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğne sırasının başındaki boşluğa arkadaşlar sık iğne yaparak bu kısmı da tamamlıyorum. Evet, buradaki sık iğnelerimi de tamamladım. Şimdi tekrardan arkadaşlar bakın üçlü gruplarımın olduğu yere geldim.
Burada da hatırlayalım, ne yapıyoruz? İkili trabzanın boşluğuna batıyoruz ve ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Her bir boşluğa arkadaşlar 2 tane sık iğne yapıyorum. İkili trabzanın boşluğuna batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm boş ikili trabzan boşluklarına batarak arkadaşlar ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Köşe noktasına kadar bu şekilde ikişer tane sık iğnelerimizi yaparak devam edelim. Evet, bakın arkadaşlar, köşe noktasına geldim. Buradaki ikili trabzan boşluğuna da 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi köşeyi nasıl döneceğiz? Köşe noktasına batıyorum arkadaşlar. Bu noktaya 3 tane sık iğne birden yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bu noktada bir üst sırada ikinci sık iğnede arttırma yapacağız arkadaşlar. O yüzden köşe noktalarına yaptığımız 3 sık iğne var ya arkadaşlar. Bu 3 sık iğnenin ikinci sık iğnesine bu şekilde ilmek belirleyici takıyoruz. Çünkü burada tekrar bir arttırma yapacağız. Bir üst sırada arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edelim. Devam ediyoruz. Şimdi üst sırada arkadaşlar 3 tane sık iğne yaptım köşede. Şimdi karşıma çıkan ilk boşluğa batarak sık iğnelerimi tekrardan yapmaya başlıyorum. Burada zaten ilmekler kendini belli ediyor, boşluklar. Şöyle göstereyim, bakın her bir boşluk kendini belli ediyor. Buralara böyle her gördüğümüz boşluğa bir tane sık iğne yaparak diğer köşe noktasına gelene kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bakın son sık iğnelerimdeyim. Köşe noktasına gelmeden önce şöyle her bir sık iğne tepesine batarak geldim. Şimdi arkadaşlar bakın köşe noktasındayım. Köşe noktasına batarken 3 tane sık iğne birden yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın 3 sık iğne köşe noktasına gelecek. Şimdi burada hemen ikinci sık iğnemin tepesine yine bir tane ilmek belirleyici takıyorum ki bir sonraki sırada arttırma yapacağım yeri karıştırmayayım. Şimdi bakın burada bir de ikili trabzan olan kısım var yanda. Buraya 2 tane sık iğne birden yapıyorum. Bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi yine bakın yan kısma geldik. Burada üçlü gruplarımız vardı. Burada sık iğne sıralarımız, burada yine üçlü gruplarımız. Şimdi buradaki köşe noktasına gelene kadar, bakın şu noktaya gelene kadar ikili trabzan boşluklarına ikişer sık iğne, buradaki sık iğne sıraların başlarına arkadaşlar birer tane sık iğne. Yine burada ikili trabzanlar boşluklarına arkadaşlar ikişer sık iğne yaparak devam edeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta arkadaşlar. Bakın burada ikili trabzan boşluğumuz var. Buraya ikişer tane. Yine burada bakın boşluk yok gibi gözüküyor ama aslında boşluk var. Bakın ikili trabzan yaptığımız üçlü grubumuzun başı var. Buraya da ikişer sık iğne yapıyoruz. Yani her bir ikili trabzan boşluklarına arkadaşlar ikişer sık iğne. Sık iğnenin sıra başlarında birer sık iğne yapacağız. Bu şekilde buradaki köşe noktasına gelene kadar bu sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın köşe noktasına kadar bu sıramada yaklaştım. Bakın son sık iğneleri yapıyorum. Şimdi buradaki ikili trabzanı da 2 tane sık iğne yapacağım. Ve köşe noktasına geldim. Köşe noktasına 3 sık iğne birden yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar ikinci ilmeğimin ortasına yine ilmek belirleyici takıyorum. İkinci sık iğnemin üstüne arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bu sırada da her bir gördüğüm boş ilmeğe veya boş ilmeğin tepesine arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın zaten ilmekler kendini belli ediyor, boşluklar. Bakın her bir boşluğa
her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Hatırlayalım. İlk başlangıçta bir zincir çekip hemen dip noktasına 3 sık iğne birden yapmıştık. Burada ilmek belirleyici takmayı unutmuştuk arkadaşlar. İkinci sık iğneye burada ben ilmek belirleyici taktım. Çünkü buralarda arttırma yapacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, son sık iğnemi de bu sırada yapıyorum. Şimdi başlangıçtaki bir zincir çekip bakın sık iğne yaptığım kısma geldim. Bu noktaya batıyorum. Arkadan bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeğimin arasından geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu noktada yine bir tane zincir çekiyorum. Tam dibine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Ve böylece bakın arkadaşlar sırama başlamış oldum. Şimdi bu ilmek belirleyicini buradan çıkartıyorum. Şimdi ilmek belirleyici taktığımız noktalar bizim arttırma yaptığımız ikinci sık iğneye denk geliyor. Buraya arkadaşlar yine arttırma yapacağız. 3 sık iğne birden yapacağım. 1, 2 ve 3. Bakın. Bu arttırma yaptığımız kısımlar da bizim köşe noktalarımız olduğu için birleştirme yaparken, kenarların birleştirmesini yaparken bize kolaylık sağlaması adına arkadaşlar yine ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. Sizin ilmek belirleyicileriniz yoksa bir iplik veya işte bir iğne yardımıyla bu kısımları belli edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sırada işimiz daha kolay. Her bir sık iğnenin tepesine bakın batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Zaten kendini belli ediyor. Şöyle her bir sık iğne tepesine batarak yine birer tane sık iğne yaparak turlayacağız. Ta ki köşe noktalarına gelene kadar. Bakın zaten uzunca bir sık iğne sıramız var. Bu şekilde bu sırada her bir sık iğne tepesine yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Ta ki köşe noktasına gelene kadar. Köşe noktasına geldiğim zaman bakın ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bu noktaya 3 sık iğne birden yapıyorum. Ve yine ikinci sık iğnenin tepesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şu kısımda da her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu sefer diğer köşe noktasına geliyorum. Bu noktada da arkadaşlar yine ilmek belirleyicimi buradan çıkartıp bu noktaya 3 sık iğne birden yapıyorum. Ve yine ikinci sık iğnenin tepesine ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. Sonra bakın diğer bir uzun kenara geliyorum. Yine burada da her bir sık iğne tepesine sık iğne yaparak bakın diğer köşe noktasına geliyorum. Yine köşe noktasında da 3 sık iğne birden yapıyorum. İkinci sık iğne ilmek belirleyici takıp devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın yine ilk başladığım noktaya gelmiş olacağım. Bu sık iğneyi de bu üstteki sıraya da her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. En son bitişi arkadaşlar birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın ikinci sıra sık iğnemi de tamamladım. En son bakın şu noktaya geldim. Dikkat edin, bir tane sık iğne yapacağım yere geldim. Buraya da sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın şu noktaya batmıyoruz arkadaşlar. Çünkü burası ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdiğim kısım. Bu noktaya batmıyorum. Bir üst sıradaki bakın sırama başladığım noktada sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeğimi arkadan çıkartıp diğer ilmeğimin arasından geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece ikinci sıramı da tamamıyla tamamlamış oldum. Bu noktada örgü parçanızı bir buharlı ütü yardımıyla ütülemenizi isteyeceğim. Ben ütüledim de geldim. Bakın arka yüzünden ütüleyelim arkadaşlar. Şimdi ipliğimizi koparmıyoruz. Bu parçamızı bir kenara alıyoruz. Şimdi arkadaşlar yan parçalarını öreceğiz. Yan parçalarını ördükten sonra birleştirmesini bu kalan yerden yapacağız. O yüzden ipliğimizi koparmadan kenar alıyoruz. Veya başka ipliğiniz yoksa bu iplikten devam etmek zorundaysanız kopartıp düğüm atabilirsiniz. Ama aynı iplikten başka varsa arkadaşlar başka bir iplikten kenar parçalarını öreceğiz. Kenar parçaları için bu şekilde iki parçaya ihtiyacım olacak. Bu parçalar arkadaşlar sık iğne sayısı 61 sıra sık iğne yaptım.
Genişliğini ve uzunluğunu da ölçüsü olarak size vereyim hemen. Genişlik olarak yaklaşık arkadaşlar 7-7,5 santim kadar. Ya ortalama olarak 7,5 santim diyebiliriz. Boy uzunluğu da hemen şöyle ölçeyim. 38 santim arkadaşlar. Her iki parçanın tarifi de aynı. Biri bir kenara, bir de diğer kenara gelecek şekilde. Kenar parçaları için yine öncelikle kilit işlemi yaparak başlıyorum arkadaşlar. Bu yaptığım kilit işlemini zincirden saymıyorum. Şimdi bu noktada 13 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Evet, 13 adet zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar ilk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimden itibaren sık iğne yapmaya başlıyorum. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde arkadan ilmeğimi alıyorum, arasından geçiriyorum, sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın son zincirime de sık iğnemi yapıyorum ve toplamda arkadaşlar 12 adet sık iğne elde etmiş olduk. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. İkinci sıraya geçiyorum ve ilk bakın ilmeğe, dibindeki ilk ilmeğe batarak yine sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğne tepesine, yani her bir ilmek boşluğuna arkadaşlar bir tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde bu sıranın sonuna kadar işlemlerimi tekrarlıyorum. Ve bu sırada da arkadaşlar 12 adet sık iğne elde edeceğim. Evet, son sık iğnemi de yapıyorum bu sırada. Bakın ikinci sıramı da bitirdim. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Ne yapıyorum? Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve bakın tam şu noktaya, dip noktasına batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Yine her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 12 adet sık iğne elde edeceğim. Daha sonra bir tane zincir çekip örgümü çevirip tekrar devam edeceğim. Bu şekilde arkadaşlar birbiri ardına aynı işlemleri devam ediyoruz. Bir zincir çekip sıraya başlıyoruz. Ve her bir ilmeğe bir sık iğne. Toplamda her sırada 12 adet sık iğne elde ediyoruz. Sıra sayımızda arkadaşlar toplamda 61 adet sıra sayımızı tamamlıyoruz. Şimdi bu parçalardan 2 adet yapmanızı istiyorum. En son bitişi de arkadaşlar bakın son sık iğnemi yaptım. Bu noktada şöyle bir tane zincir çekip ipliğimi kesip çıkartıyorum. Sonra şöyle biraz sıkılıyorum arkadaşlar. Bu ipliği de içeriden daha sonra gizleyeceğiz. Şimdi bu şekilde iki parça elde ettik. Peki bunları nasıl birleştireceğiz? Ve ölçü alırken sizin ölçüleriniz farklı olabilir arkadaşlar. Aynı sayı ve aynı tarifle örmüş olmanıza rağmen elinizin sıklık ayarına göre farklı olabilir. Baktınız ki çok uzun oldu. Birazcık sökersiniz arkadaşlar. Veya işte kısa oldu. Biraz daha örersiniz. Bu ölçüyü de şu şekilde alacaksınız. Yan parçalar, bakın şu benim ana parçam. Yan parçalar şu şekilde tutun. Bitirdikten sonra sağlamasını alın. Şöyle arkadaşlar birleşecek çünkü. Bakın alt kısmında şöyle tabandan yiyecek. Bakın şöyle. Bu şekilde ölçün. Buna göre de siz kendi ölçünüzü alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın tam denk geliyor. Peki şimdi birleştirmesini nasıl yapacağız? Hatırlayalım, ipliğimizi koparmamıştık zaten. Ama dediğim gibi eğer başka ipliğiniz yoksa kopartıp bağlayabilirsiniz. Şimdi iki yan parçam var. Biri bir tarafa, biri bir tarafa gelecek. Bu noktada arkadaşlar bu şekilde ilmek belirleyicilerle veya bir iplik iğne yardımıyla bu parçamızı sabitleyeceğiz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar da kaydırma yapmamaları için mutlaka bu sabitleme işlemini uygulamanızı tavsiye ediyorum. Bakın bu şekilde tuhafiyelerde plastik ilmek belirleyici olarak bunları satın alabilirsiniz. Çok uygun fiyatlılar. Eliniz ayağınız oluyor. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu tarz malzemeleri bulundurun. Şimdi parçamı şöyle tersin düzüne bakın arkadaşlar. Bakın burada hatırlayalım.
Arttırma yaptığımız noktalarda köşe noktalarına yine ilmek belirleyici koymuştuk. Bunlar bize tam köşe noktalarını belirlemesi adına da yardımcı olacak. Bakın bu noktalardan sabitliyoruz arkadaşlar. Bu sabitleme işlemini tığ ile birleştirirken örgü parçamız kaymasın, düzgün bir birleştirme yapmak adına yapıyoruz. Bakın böyle yanlardan, ortalardan arkadaşlar sabitliyoruz. Eğer kendinize güveniyorsanız, ben kaydırma yapmam diyorsanız tabii ki bu işleme gerek kalmayacaktır. Ben mesela ekstradan buradan sabitlemeyeceğim. Bir de şu kısımdan sabitleyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar kalan bakın bu parçayı da aynı buradaki gibi sabitliyoruz ve daha sonra birleştirme kısmına başlıyoruz. Çanta kenarımızın sabitleme işlemini tamamladım arkadaşlar. Şimdi birleştirmesine geçeceğiz. İlk bir kenarı birleştireceğim. Daha sonra diğer kenara geçeceğim. O yüzden bu kısmı sabitleme işlemini şu an için yapmadım. Burayı birleştirelim. Aynı yaptığımız işlemi zaten diğer kenara uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi bu noktada dikkat arkadaşlar, en son ilmek kaydırma yaparak bu sıramızı bitirmiştik. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra tam dibine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın burada sıramızı başlattık. Devam ediyorum. Yanında gelen ilmeğe de bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın köşe noktasına geldim. Burada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Ve buradaki sık iğneme batıyorum. Ve daha sonra kenardaki parçamın da yanındaki boşluğa batıyorum arkadaşlar. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde köşe noktasına başlamış oldum. Şimdi bu noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Köşe olduğu için çift sık iğne yaptım. Daha rahat büzüşme yapmadan birleşim sağlanması adına. Şimdi köşede 2 sık iğne yaptım. Sonra devam ediyorum. Sonra gelen ilmeğe batıyorum. Bir tane ana parçadan, bir diğer parçadan alıyorum ve sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu kenarın tamamını arkadaşlar sık iğne yaparak gideceğim. Bakın bir ana parçadan, bir yan parçadan alıp sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptığım kısım ana parçanın arkadaşlar ön tarafına düşecek. Yani bakın köşe yan parçada arkadaşlar sık iğnenin tersi kalıyor. Ana parçamızın önünde sık iğnemizin ön tarafı kalıyor. Bu şekilde bir ana parçadan bir yan parçadan alarak sık iğne yapıyorum. Yan parçamızda da batacağımız kısımlar arkadaşlar sık iğne sıralarının bakın başı veya sonu artık fark etmez. Buradaki boşluklara batıyoruz arkadaşlar. Denk gelen boşluklara batıyoruz. Bu şekilde bakın şu köşe noktasına kadar sık iğne yapıyoruz. Köşe noktasında birleşiminde de arkadaşlar tek sık iğne yapıyoruz. Yani çift sık iğne batmıyoruz. Yani her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak birleşimini sağlayacağız. Şimdi bu parçayı birleştireyim. Burada köşe noktalarını da size göstereyim. Evet arkadaşlar bakın köşe noktasına geldim. Burayı tamamen sık iğnelerle birleştirerek geldim. Şimdi yine ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şöyle ipliğimi içerisine alıyorum. Bakın yine yaptığım işlem oldukça basit arkadaşlar. Bir tane battım, bir tane karşı taraftan battım, sık iğne yaptım. Köşe noktasında herhangi bir çift batma durumu yok arkadaşlar. Yine her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak taban birleşimine geçiyoruz. Bakın geçtim. Burada zaten sık iğneler direkt birbirine denk geliyor. Bu şekilde bir ana parçadan bir yan parçamızdan alarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın oldukça kolay bir işlem. Yine köşe noktasına geldim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Sabitleyicimi.
Zaten herhangi bir çift batma durumu yok. Tek bir sık iğne ile bakın köşe noktasını birleştirip bakın yan tarafa geçtim. İlmek atlamadan her bir sık iğne ile her bir boşluğa diğer parçamızdan da ilmek alarak arkadaşlar bakın bu şekilde sık iğne yaparak birleştirmemize devam ediyoruz. Bu sıra boyunca arkadaşlar birleştirelim. Bakın şöyle tutarak birleştirelim. Şu kısma gelelim. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar bakın bir kenarın birleştirmesini tamamıyla bitirdim. Şöyle görüntüsünü de size göstereyim. Şimdi bakın bu kenardayım. Son birleştirme sık iğnesini de yapacağım. İlmek belirleyicimi çıkardım. Bakın köşeden battım. Ön parçamdan. Kenardaki parçamın köşesinden de batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bu noktaya arkadaşlar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeğe bir tane daha sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapana kadar diğer bir kenar noktasına gelene kadar devam ediyorum. Bakın her bir ilmeğe bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın sık iğneler yaparak burada da köşe noktasına geldim. İlmek belirleyicim burada. Bakın. Şimdi diğer parçamı da alıyorum. Diğer parçamın da sabitleme işlemine başlayacağım arkadaşlar. Şöyle örgümün ön yüzünü aldım. Hemen şu şekilde köşelerinden başlayarak sabitliyorum. Aynı bir diğer parçamı nasıl sabitlediysem arkadaşlar bu kenarda da aynı işlemleri yapıyorum. Evet bu parçamızın sabitleme işlemini de tamamladım. Şimdi başlangıç noktasını birlikte yapacağız arkadaşlar. Diğer kısımlarını aynen siz diğer parçada nasıl yaptıysak o şekilde birleştirerek sık iğnelerle birleştirerek devam edeceksiniz ama başlangıç kısmını göstereyim arkadaşlar. Bakın ilmek belirleyicimi sabitleyici ilmeğimi çıkartıyorum. Köşe noktasından batıyorum. Hemen şöyle düz bir şekilde tuttum. Hemen arkadan ilmeğimi çıkartıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu noktaya tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Bunu bu köşelerde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine batarak normal bir şekilde sık iğne yapıyoruz. Bir ana parçadan alıyorum, bir yan parçadan alıyorum. Sık iğne yaparak birleştiriyorum. Şimdi bu şekilde bakın yine burada da sık iğnelerimizin ön yüzü ana parçamıza doğru. Bakın sık iğnelerin arka tarafı kenar kısımda kalıyor. Bu şekilde bakın tüm kenarları, taban kısmı ve diğer kenar olmak üzere aynen bu istikamette giderek arkadaşlar sık iğne yaparak birleştireceğiz. Şu noktaya gelelim. Sık iğne yaparak şu noktaya gelelim. Köşe noktasını yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bakın birleştirmesini tamamladım neredeyse. Şimdi yine köşe noktasındayım. Burayı birlikte yapalım istedim. Şimdi köşe noktasına batıyorum. Bir ana parçamdan aldım. Bir de kenardaki parçamdan bakın alıyorum. Sık iğne yaparak birleştirmemi yapıyorum. Bu noktada hatırlayalım. Bir tane daha bu noktaya batıyorum. Bakın birleştirme yaptığım noktaya tekrar battım. Bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Sıramın ana parçamın üst kısmından devam ediyorum. Her bir ilmeğe bir sık iğne yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde ana parçamın üst kısmına her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak şu noktaya kadar gelelim. Evet bakın başlangıç noktasındaki yere geldim arkadaşlar.
Son sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi buraya batmıyorum. Çünkü neden? Bakın ilmek kaydırma yaptığım nokta. O yüzden buraya batmıyorum. Bir üst sıradaki başlangıç sık iğnemin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ilmeğimin arasından çıkartıyorum. Ve bakın bitişi yaptım. Bu noktada bir tane de şöyle zincir çekiyorum sıkılamak için. Şöyle arkadaşlar sıkılıyorum. Ve ipliğimi buradan kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bu ipliği arkasından da gizleyeceğim. Bakın çantamızın ana kısmı tamamıyla bitmiş oldu. Sadece şu an çantamızın sap kısmı kaldı. Dilerseniz şimdi gelin hemen sap yapımına geçelim. Çanta sapımız için dikiş için bir miktar şöyle uzunca bir iplik bırakıyorum. Bir tane kilit işlemi yapıyorum. Sıkılıyorum arkadaşlar. Bunu zincirden saymıyorum. Şimdi bu noktada 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir çektikten sonra ilk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimden itibaren sık iğne yapıyorum. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın 6 tane sık iğne elde ettim arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibine batarak tekrardan sık iğne yapmaya başlıyorum. Sıra sonuna kadar yine her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Ve 6 olan sık iğne sayımı bu sırada da koruyacağım. Bakın 5 ve 6. Tekrar bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Tekrar dibine bir tane sık iğne yaparak sıramı başlatacağım. Yine arkadaşlar 6 tane sık iğne elde edeceğim. Bu şekilde 80 sıraya kadar arkadaşlar sık iğnelerimizi tamamlayalım. Her bir sırada 6 tane sık iğne sayımızı koruyacağız. Şöyle arkadaşlar bakın. Uzunca bir çanta sapı elde ettik. Bu çanta sapımızın sıra sayısı biraz önce de bahsettiğim üzere arkadaşlar 80 sırayı tamamladım. Siz kısa olduğunu düşünüyorsanız sıra sayınızı arttırabilirsiniz. Santim olarak ölçüsünü de hemen vereyim size. Santim olarak da arkadaşlar 57 santim. Sap enimiz de yaklaşık olarak 4 santim arkadaşlar. Şimdi en son bitişi nasıl yapacağız? Onu da size göstereyim. Bakın. Son sık iğnemi yaptım. Sık iğnemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Sıkılıyorum. Yalnız burada çantamıza dikişini sağlayacağım için bir miktar dikiş için iplik bırakıyorum. Şöyle dikiş için yeterli. Şimdi arkadaşlar bu noktada kesiyorum. Kestikten sonra ipliğimi bu şekilde çıkartıyorum. Ve bakın arkadaşlar ilk sapım hazır. Şimdi bu örgüden bir tane daha yapmanızı isteyeceğim. 2 tane çanta sapımız olacak. Ve buhar ütüyle de ütüleyelim. Bakın ben size göstermeden önce buhar ütüyle ütüledim. Buradaki ıslaklık da buhardan kaynaklanan bir ıslaklık. Şimdi bu şekilde 2 tane çanta sapımızı hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra çantamızı bakın ben daha önce hazırlamıştım sizler için. Burada da dikişini yaptım. Bu şekilde bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Çünkü sapımızın bakın üst kısmı bu şekilde bir görüntüsü var. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için de ördüğümüz parçadan sayıyoruz. Sıralarını sayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. sıranın bitişine arkadaşlar bir ilmek belirleyici takıyorum. Aynı şekilde diğer kısımdan da sayıyoruz. Evet 27. sıramın burada da bitişine bir ilmek belirleyici takıyorum. Şimdi bu noktaları dikeceğiz arkadaşlar. Bunun için şöyle etamin iğnesine veya ucu tok olan bir iğneye ipliğimi geçiriyorum. Aynı renkte ipliğimi geçirdim arkadaşlar. Çanta sapımı şöyle bakın elimle bir araya getiriyorum el iki ucunu ve bu kısımlardan dikeceğim. Nasıl dikişi yapıyorum? Hemen onu da size göstereyim.
İlk önce şu noktayı bir sabitleyelim. Bakın yapmamız gereken işlem oldukça basit. Bu şekilde girdiğim yerden bakın çıktım, tekrardan iğnemi bu şekilde arkadaşlar dikişini sağlıyorum. Bu şekilde diktiğimiz zaman ipliğimiz de gözükmemiş oluyor. Makine dikişi de kullanabilirsiniz ama yeterli, bu şekilde bir dikiş yeterli oluyor arkadaşlar. İlmek belirleyici olan kısma kadar bu dikişi devam ettiriyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, çantamızın iki sapı da hazır. Şimdi bu saplarımızı çantamıza dikeceğiz. Hemen dikiş yerlerini de sizler için göstereyim. İç kısmından dikişi sağlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yapıyoruz. Bakın şuradan üçlü gruplarımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 ve 6. üçlü gruplarımın arasına geliyor. Yine bu taraftan da sayıyoruz. Diğer bir taraftan 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 ve 6. Tam bu noktaya arkadaşlar çantamızın saplarını dikiyoruz. Diğer çanta sapımızı da aynı şekilde arka tarafından, arka yüzünden 5 ve 6. üçlü grupların tam buraya denk gelecek şekilde arkadaşlar. Bakın zaten 3 sıra burada sık iğnemiz var. Tam bu kısmı arkadaşlar üst kısmından içeriden dikişi sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, çantamızın sap kısımlarına dikişlerini tamamladık. Bakın çok güzel, tertemiz bir görüntü oluştu. Bu noktada çantamıza herhangi bir aparat kısmı dikmedim. Çünkü çantamız oldukça geniş hacimli ve uzun ebatlı bir çanta. Ama sizler dilerseniz çantanızın bu kısmına mıknatıslı aparatlardan da dikiş sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, böylece bir projenin daha sonuna geldik. Umarım sizler de benim kadar keyif alarak örmüşsünüzdür. Destekleriniz benim için çok kıymetli arkadaşlar. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız, destekleriniz beni çok motive ediyor. Bu videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.